Merhaba tekrardan. Bir arkadaşımız sordu. Ustam endamlı puta oku nasıl olur dedi. Ya da endamlı puta oku yapılır mı? Evet, endamlı puta oku Osmanlı'da endamlıydı. Bütün oklarımız endamlıydı. Hiç 8 milimetre kova temrenli ok kullanılmamıştır aslında. Bizim bütün oklarımızın özelliği, yapılan oklarımızın özelliği hepsi endamlı olmasıydı, doğal olmasıydı, yapay malzemenin çok az kullanılmış olmasıydı. Tabii dolayısıyla bizi de başarıya ulaştıran en büyük etmendi. Şimdi endamlı puta oku nasıl olur ya da olur mu? Onu inceleyelim hep beraber. Size ufak tefek tüyolar vereyim. Nasıl olduğu konusunda bu konuda sizler de yapmak isterseniz yine ben size videolarda ya da yorumlarda yardımcı olmaya çalışacağım. Kendiniz endamlı puta oku yapmak isterseniz nasıl yapılacağını sizlere tarif edeceğim. Hadi başlayalım, görelim. Evet değerli arkadaşlar, endamlı puta oku yapmak için bize lazım olan malzemelerimiz 5 milimetre çapında iğneli temren dediğimiz, şu kısım iğne diye tabir ettiğimiz iğneli temren dediğimiz ahşapın içine geçen yapıya sahip olan bir ok ucu çeşidi. Bu pirinç. Aynı yapının şu şekilde metal olanı, yumuşak metal olanı vardır. Yumuşak metal olanı vardır. Yine aynı iğnelidir. Bunlar puta ve hedef atışlarında kullanılır. Yine iğneli temren dediğimiz darp temreni, iğne kısmı okun ucuna geçen kısım. Bilezik dediğimiz pirinç kısım, bilezik taksan da olur, takmasan da olur. Takarsan çap yükselir, takmazsan çap düşer arkadaşlar. Neresi olduğunu şimdi biraz sonra göstereceğim. Çok sert çelik değildir. Çok sert çelik olursa kırılır. Çok yumuşak olursa da bükülür. Dereceli bir çeliktir. Yani yapımı ustalık isteyen bir çelikleme yöntemidir. Yani bunu yapacak olan arkadaşlarımızın metal işinden biraz anlıyor olması gerekli. Ve bizim kullanmadığımız, Türklerin kullanmadığı kova temren diye tabir edilen, bizde tavsiye edilmeyen ama günümüzde yaylarda ve günümüzde ok atışlarında kullanılan, puta ve hedef oklarında kullanılan, yapımı kolay olan bir temren tarzı, temren tipi. Şimdiki iğne kısmını delebileceğimiz, yani okumuzun ucunu delmek için kullandığımız, ben bunu kendim yaptım bu aparatı. Şimdi günümüzde bazı arkadaşlarımız bunu daha kolay bir şekilde metal aparatlarla yaptılar. Arzu eden onlardan temin edebilir. Ama ben, evet biliyorsunuz, her şeyimi kendim ürettiğim için şöyle şu şekilde merkezleyip bunu matkapla çevirdiğimde tam ortasından, tam merkezden delik delinip iğnenin geçebileceği noktayı bana tespit ediyor. Neden? İşte bundan. Okumuzun içerisine iğne kısmını geçirmek için. İşte bu. Şimdi yapılışlarını size tarif edeyim. Evet, dediğim gibi burada şu aparatla deliği delip deliği merkezlediğimizde temrenimizi içine geçiriyoruz. Evet, iğneli temrenin içeri geçecek olan kısmı 2 santim kadar, 2-2,5 santim gibisi içerisine geçtiğinde bizim işimizi görüyor. Sebebi şu, yapmış olduğumuz oka endam verebilmek için bizim iğneli temrenimizin çapı 5 milim olması gerekiyor. 5 milimlik okumuzu içerisine geçirdiğimizde, daha önceki videolarımda ok nasıl yapılır, endam nasıl verilir bölümlerini paylaşmıştım. O kısma oradan bakabilirsiniz. Orada detaya girmek istemiyorum şu an. Çünkü çok uzayacak. Evet, matkabı buraya takıp endamımızı veriyoruz. Endamımız tabi biliyorsunuz ölçüleri var, değerleri var. O değerlere riayet ederek işte ayak kısmı, baldır kısmı, yani temren, ayak, baldır, göbek ya da göğüs, boyun, baş ve gez kısmı olarak bölümleri vardır. Bu bölümlere riayet edersek endamlı okumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şu an gözüktüğü gibi zaten okumuz kalem gibi. Şu testi yaparsak okumuzun doğruluğunu tespit etmiş olacağız. Bu ok arkadaşlar, gez olarak ben plastik gez kullandım. Çünkü talimlerde kullanıyorum. Plastik gez kullandım. Normal şartlarda adi gez yapılıyor şu şekilde.
Şu şekilde bir adi gez uyguluyoruz. Boynuz geçmeli adi gez. Evet. Boynuz geçmeli adi gez yapıp işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi tabii ki bu iş böyle olunca da ne oldu? Endam çeşitleri ortaya çıkmış oluyor. İşte bizde ne var? Şem endam var. Tarzı has var. Kiriş endam var. Kullandığımız 3 çeşit endam modeli. Bu kiriş endam olmuş oluyor. Yani uç kısmı ince, kirişe doğru kalınlaşan endam modelimiz bizim kiriş endamımız oluşuyor. Evet, şu da kiriş endam yapıda. Bunu çok daha öncelerden yapmışım. Gürgen bir ok. Bu da kiriş endam, yani uçtan ince 5 milim başlıyor. Sona doğru 8-8,5'a kadar gidiyor. Menzil okundaki şem endam olayına, şem endam olayı da gene aynı. 3 milim, 4 milim, 5 milim soya kısmı, baldır kısmından kalınlaşıyor. Gövde göbeğe doğru kalınlaşıp baş boyuna doğru incelip arka gez kısmında, adi gez kısmına doğru hafif bir lale şekli, bir bombe verip oluşturulan endam şekline de şem endam deniyor. Bu da şem endam, bir menzil oku. Evet, şem endam yapmış olduğum bir talim oku. 5 milimden gelip, aynı şekilde 5 milim gelip gövde kalınlaşıp 8-8-30'a çıkıp tekrardan 7.50'lere düşüp gezimizi lale şeklinde oluşturduk. Bu yine endamlı bir savaş oku, darp oku. Şundan yapılmış olan. Şekil bu. Yine iğne temren. Uca geçme. Yaklaşık şurada 8 santim 5 santim sinir sargı. Endam göbeğe doğru yükseliyor. 8-8,5'ları buluyor. Geliyor. Burada incelip gezde kalınlaşıyor. Bu da savaş okumuz bizim. Yine iğne temrenli. Bu da bizim Avrupalıların kullanmış olduğu 8 mm. Yani bizler bugün günümüzde talimlerde de kullanıyoruz. 8 mm kova temren. Düz 8 gelip 8 biten bir ok şekli. Çok tavsiye edilmedi ama tabii günümüzde kullanılıyor. Evet arkadaşlar, ok çeşitlerimiz bu. Yapılış şekilleri bu. Endamlı puta oku olur mu? Olur. İşte bu. Atışı da çok keyiflidir bunun. Yani normalde şöyle söyleyeyim, bilgi vereyim. Normalde şu okla 50 metre yatay atış yapıyorsanız aynen bu okla 100-150 metre yatay atış yapma imkanınız çok daha fazla. Atışı çok keyiflidir, gidişi çok süratlidir. Yani çok daha fazla tat verir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.